Herkese selamlar. Bu bölümde Çandarlı'ya gidiyoruz. Ozan Kaptan ve sevgili eşi Nurhan Hanım'ın teknelerine misafir olacağız. Nomad 30 model olan tekneleri denizlerde nadir görebileceğimiz teknelerden olup detaylarını da kendilerinden öğrenmeye çalışacağız. Her yer deniz olsun. Kanalımızı desteklemek için abone olursan çok mutlu oluruz. İyi seyirler. Umarız bu video seni mutlu eder ve hayallerine destek olur. Dostlar, her yer denizden hepinize selamlar. Ben Serkan Yıldız. Çandarlı'dayım. Çandarlı limandayım. Buraya Çandarlı Balıkçı Barınağı diyorlar. Ama balıkçı barınaklarına göre bayağı bir büyük, bayağı bildiğiniz güzel bir liman. Bugün çok özel konuklarım var. Ozan Kaptanımı ziyaret edeceğiz ve sevgili eşi Nurhan Hanım'la birlikte olacağız. Çok güzel bir tekneleri var. Her yerde göremezsiniz. Nomad 30 teknesinde bizi misafir edecekler. Biz onlara konuk olacağız. Onlar da bizim programa konuk olacaklar. Hadi gidelim. Dostlar, herkese selamlar. Her yer denizdeyiz. Yine harika bir çiftle beraberim. Ve onların güzel teknesiyle birlikteyiz. Hoş geldiniz programa. Biz de teknenize hoş geldik. Evet, hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Ne haber abi, iyisiniz? İyiyiz. Süpersiniz. Çok güzel gözüküyorsunuz. Teşekkür ederiz. Bir 15 gün oluyor. Uzun bir seyirden geldik biz de. Oo, ne güzel. Çandarlı'dan Göce'ye, Hisarönü'ne, en son Bozburun'a kadar gittik ve geldik. Bir ayımızı aldı. O yüzden yüzleriniz ay aydın. Evet. Tuzlusu yarıyor. Ya evet. Yine deniz yüzlü insanlarla birlikteyiz. Bu tekneyi konuşacağız. Sizin denizcilik öykünüzü konuşacağız. Evet. Nasıl başladı bu öyküler, onları konuşacağız. Ozan Bey ve Nurhan Hanım'la birlikteyiz bugün. Ben kendilerini tabii daha önceden tanıyorum. Evet. Ve çok nazik bir hareket yaptılar. Benim konserime de geldiler. Evet. Evet. O akşam birlikte ilk orada tanıştık İlk orada galiba, değil mi? tanıştık. Aslında sosyal medyadan birbirimizi tanıyorduk. Zaten Takipçiydik sosyal medyadan birbirimize. tanıdığım için gelmiştim Hı hı. seni. Kıvancın mekanında. Çok Evet. güzeldi. Çok eğlenmiştik o gün. Orada tanıştık. Hakikaten çok güzel. Harikasınız. Evet. Şimdi onların hikayesini dinleyeceğiz. Bizim izleyicilerimiz önce bir sizi tanısın. Tamam. Birazcık. Evet, Nurhan'dan başlayalım. Evet. Nurhan Özdaş. 22 yıllık evliyiz. 2 kızımız var. Maşallah. Hikayemiz çok uzun. 42 yaşında emekli ettik kendimizi. Süper emekli diyelim. Hayatımızın içinde kamp, karavandan bir bakarsınız Kaz Dağları'nın zirvesinde, bir bakarsınız denizin ortasındayız. Hayatımızda her şey var. Mutluyuz. Tekne de güzel onlardan birisi hayallerimiz aslında. var. Ben Karşıyaka Life dergisinde outdoor editörüyüm. Uzun yıllardır hem dergide yazıyorum hem zaten biz eşimin de söylediği gibi 22 yıllık evliyiz ama 20 yıl önce ilk kızımız olduğunda adını Doğa koymuştuk. Bizde bir doğa sevgisi, doğada olmak her zaman vardı. İlk bu işe bir offroad arabasıyla kampla başladık. Bir kamp yapıyorduk, geziyorduk offroad kampları Kaz Dağları'nda eşimin dediği gibi. Daha sonra bir bisiklet girdi hayatımıza. Bisikletle de uzun yollar yaptık hem Türkiye içinde hem yurt dışında. Daha sonra da yine bu yaptığımız her şeyi eşimle birlikte yaptım bu arada. Hani ben camianın şanslı isimlerindenim. Çünkü kampta da eşimle beraberdik. Çok seviyordu. Beni teşvik ediyordu. Bisiklette de aynısı oldu. Daha sonra yine onun isteğiyle, istersen sana anlat, o Munde'yi almıştık. İlk denizlerle tanışmamız öyle oldu. Hemen soracağım ama He. ben ondan önce bir şeyi merak ettim. Şimdi Nurhan Hanım dedi ki 42 yaşında kendimizi emekli. Ben burada ta 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 diye kendim efektimi kendim Evet. verdim. 42 yaşında kendinizi emekli ettiniz. Şimdi herkesin istediği şeylerden biridir bu, Biri, değil mi? Genç evet, yaşta evet. kendinizi emekli ettiniz. Kendi özel işleriniz vardı. büyük Kendi ihtimal. özel işlerimiz vardı. Aslında o da bir yanlışlıkla oldu. Şöyle oldu. Biz emekli etmek için başlamamıştık. Nurhan kumaş işi yapıyordu. Kumaşçıydı. Babadan mesleği. Ben de hazır giyimciydim. Biz bu işi toptan yapalım dedik. Kumaş işini toptana alalım dedik. O yüzden parakendelerimizi kapattık ve tasfiye ettik. Onu da bir kapatmamız 1-1,5 yılımızı aldı bizim. Hem maliye yönünden hem mal yönünden. Toptana geçeceğiz diye kurtulduk ama toptana geçemedik. O dönem bir dolar krizi oldu, bir şeyler oldu. Toptan emekliliğe geçtiniz. Yok onu öyle mi yaparız, yok böyle mi yaparız? Seneye bekleyelim. O sene hiç gelmedi. O sene hiç gelmedi. Yani Cesaret biz bulamadık. toptana geçemediğimiz için hobilerimizle uğraşmaya başladık. Peki, çok güzel. Şimdi 42 yaşında emekli oldum dediniz. Ben tekrardan size dönüyorum. Hanımlar merak ediyor. Evet. Bu öykü, bu serüven nasıl başladı? Şimdi
insanın karakteriyle ilgili. Ben çok çeşitli bir karaktere sahibim. Hani hayatta hep su olmaz. Suyu vardır, sodasını da içersiniz, limonlu su, naneli su. Hadi içine salata da koyayım, salata da koyayım, detoks olsun gibi bir şey. Hayatta dağın ayrı bir zevki, yeşilliğin, deniz mavi ayrı bir zevki. Yürüyüş, bisiklet, hayatı durağan yaşamak, kaplumbağayı anlamaya başlıyorsunuz. Hani arkasından ki bizim yelken teknemiz olmadan önce ilk deniz hayatımız 3-4 sene önce bir sürat teknesiyle başladı. Evet. İlk deniz hayatı sürat teknesiyle başladı. Evet, ilk onunla başladı. Çeşme'de Hızlı bir giriş olmuş. Evet, bir de Aynen. 100 beygir motoru vardı. 5.40 boyundaydı. Bayağı uçuyorduk onunla düzgün havalarda. Arkasından anladık ki biz yavaş olalım ama her yere gidelim. Hızlı olmak maalesef bizi kısıtlıyor. Arkasından Bir de yelkenliğe gittiğimiz geçtik. koylarda bizi şey etkiliyordu. Mesela akşamüstü koyda çok güzel eğleniyoruz. Daha sonra Bir 7 de oluyor ambiyans. saat ve dönmemiz gerekiyor artık. Çünkü bizim teknemiz kalmaya müsait değil ve koyda diğer yelkenlileri, motor yatları görüyorduk. Tam biz giderken insanlar sofralarını kuruyor, akşamüstü güneş batıyor. Ondan eşim çok etkilendi. Evet, çok Kalalım biz etkilendi. dedi. Aslında evet. Bakın hep hani merak ediyoruz ya nasıl acaba yelkenliğe geçtileri. Her çiftten ya da her kaptandan değişik şeyler duyuyoruz. Siz hızlı 100 beygir bir motorla giriş yapıyorsunuz deniz dünyasına. Evet. Ondan sonra bir koyda kalırken diyorsunuz ki ya akşam 7 oldu biz gitmek zorundayız. Evet. Ya gitmek zorunda kalmasak mı acaba? Bir, iki, çok hızlı gidiyoruz biraz daha bir şeyleri kaçırmasak mı acaba Evet. dediniz. Hızlı gitmek Çünkü biz güzeldi. onu bisiklette yaşadık değil mi? Güzeldi. Hızlı gitmek güzeldi. Az minder uçurmadık giderken. Şapkalar. Ama şöyle bir şey, şimdi geldik koyda, bu başımıza çok geldi bizim 20-30 sefer ve ben Ozi'ye dedim ki Ozi acaba çadır alsak da dedim şu Araç üstü çek çadır alalım. bir çadır mı koysak, yani üretmeye çalışıyorsunuz ama aslında sonradan doğruyu buluyorsunuz. Ne oluyor? Önünüz sürekli açılıyor. Her baktığınızda bu sefer diyorsunuz ki Ayvalık, olmadı diyorsunuz. Güneye hafiften inelim, Kuşadası. Hadi biraz daha, hadi biraz daha derken O keşfetme, Keşfetme çok Evet. önemli. o keşfetme Çünkü içeriden kıpır kıpır evet, bize depreşiyor. arkadaşlarımız diyor ki ne tatil yaptınız, ne tatil. Aslında biz bunu hiç tatil olarak görmedik eşimle. Yani çünkü bizim bir tatil ihtiyacımız yok. Yani bunu bir keşfetmek, Yaşam yaşamak, biçimi. deneyimlemek, Evet. bu işi de bilmek. birikim almak, bizi Yani- geliştirmesi, her bir çıktığımız araç önemli değildir. Arabayla çıkarsınız, ciple çıkarsınız, bisiklet, yürüyerek, deniz, tekne, Keşfetmek duygusu bizi. keşfetmek çok güzel bir duygu. Bilmediğiniz yerlere gitmek, bilmediğiniz değişik insanlarla tanışmak o kadar mutlu ediyor ki bizi. Ve bu böylece serüvenimiz akarak gidiyor. Ozan abi ben seni önceden de tanıyorum. Zaten sosyal medyadan birbirimizi tanıyorduk ama Evet. hem bir dergide yazıyorsun, editörlük yapıyorsun Evet. galiba Karşıyaka dergide. Life. İzmir'de. Karşıyaka Life'da. Aynı zamanda da ciddi bir doğa tutkunusun. Kesinlikle. Orada bir yazım vardı. Herkesin o mağara özlemi, herkes mağara adamıdır aslında diye böyle o geçmişe. Damardan mı? Zor yerden Bilmiyorum. sordun. Tabii. Ama işin özüne dönelim. O doğa sevgisinin daha öze dönmenin, yani bu kadar teknolojik bir dünyadan Tabii. o eskide Tabii. belki de şeye kadar gidecek avucu toplayıcı. O kadar değil. O kadar değil. Aslında doğayı çok sevmekle birlikte bir şekilde de hayatın içindeyiz. Yani AVM'ye de gidiyoruz. Dağlara da çıkıyoruz. Hiçbir yere gidemezsek Dengelemek yalan. önemli. Yani dengelemek çok önemli. Bence hiçbir şeyi kaçırmamak lazım. Ama doğada olmak kesinlikle çok önemli. Çünkü insan hakikaten, özellikle kampta ben onları çok yaşadım. Gece çadırda kalıyoruz. Karanlık her yer. Kurt uluması, çakal uluması, işte domuzlar geliyor. Yani o bizim özümüz aslında. Yani normalde insanlar ona programlanmış ama hayat koşulları bu şekilde yaşamamızı emrediyor. Aslında Nazcığım bir şey de atlamamak lazım. Şimdi normalde şehir yaşamındayız. Her şey elimizin altında. Yoğurdumuz, suyumuz. Nerede kısıt, neyle yetinmemiz, ne kadarla yetininizin farkında değiliz. Dağa çıkıyorsunuz. 3 gün, 5 gün, 5 gece hiç market göremediğiniz anlarınız var. Ve siz 5 günün planını yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben günde 2 litre su içmeliyim.
1 kilo şu olur. Akşam yemeğim bu. Ekmeğimi ona göre alayım. Ekmeğinizi. Yiyeceğimi ona göre alayım. Bu denizde de geçerli. Ve siz öyle bir şey ki insanoğlu 5 gecelik mi hazırlandınız? Aslında o 5 geceyi 10 geceye yitiriyorsunuz. Ya lastiğim patlar kalırım. Hava koşulları iyi olmaz. Uygun olmaz. İnemem. Bir şey göremem. Hani minimalist yaşam deniyor. Dünyamız için lütfen suyumuzu dikkatli kullanalım. Enerjimizi, elektriğimizi. Atmayalım, yediklerimizi yiyebileceğimiz kadarını alalım gibi bir şey. İşte biz bunları da öğrendik aslında, kampla beraber başladı bunlar. Ve denizcilik bunu daha da pekiştirdi. Denizin Evet. ortasında olmak. Bu sene o bahsettiğim 1 aylık gezimizde Hisaronu Gökova Körfezi'nde suyu getirmeyi, teknenin suyunu, yiyeceklerimizi ve bu forumlarda, YouTube ya da çeşitli sosyal mecralarda konuşulan denizcilerin, amatör denizciliğin sorunlarına da vakıf olmuş olduk. Çünkü gerçekten su dolduracak yer yok, sınırlı. Her yer ayrı bir rakam, fiyat istiyor. Atık konusu. Hep bunları yaşadık ve eşimin de söylediği gibi minimalist yaşam bizi bir yerlere getirdi. Bu aslında şey değil mi? Biz de kendim mesela eşimle birlikte evde hala işte yıllarca motosikletle gezdik. Yıllarca kamp yaptık. Eteklerin üstünde her şeyimiz kısıtlı. Evet. Hepsini bildiğimiz için eve gittiğimizde bile ben o suyu açtığımda aynı hissiyatla açıyorum mesela. Hemen kapatalım. Bir yerde bir su gördüm mü hemen Evet. kapatayım. Boşa su Evet, akıtmayalım. en güzel örneği o zaten. Tabii, Suda mesela- çok yaşıyoruz. Yani suyu gerçekten evde aynı tekne gibi kullanmaya başladım. Tabii Evet. dolabınızdaki her şeyi Hı hı. mesela yoğurdunuz bozulmasın. Evet, Tüketebileceğiniz kadar evet. alın. Bu minimalde gittiğinizde ben yıllardır şimdi müzisyen. Evet. Doğal olarak Türkiye'de birçok otele gittim. Hı hı. O açık büfelerde Ya hep konaklama yaptım. İşte gidiyorsunuz ya da birçok otelde çaldık. Konserlerimiz oldu. Ertesi gün kalkıyorsunuz. Ben de hep şey vardır ya, doyacaksın mı onunla? Şimdi açık büfeyi görürsünüz. Ben böyle hani o Cem Yılmaz'ın hikayesi doğrudur. Geneli öyle bahseder. Ben alırım böyle yiyeceğim kadar. Çünkü bellidir o. evet. Çünkü daha önce o şeyi yapmışımdır yani. Teşekkür. Heder olmuştur o yemek. Evet. Evet. Bir kere başınıza geldiğinde bir de böyle bir hayat tarzını benimsediğinizde Evet. her şeye dikkat ediyorsunuz. Kesinlikle. Yiyeceğiniz kendinize kadar, içeceğiniz, sıvınız, gıdanız hepsi kendine kadar oluyor. Bakış açınız değişiyor ve sonra anlıyorsunuz ki aslında benim çok şeye ihtiyacım yok. Aslında bir insanın yiyebileceği ve hayatını götürebileceği şeylerin aslında kendisi için yeterli olduğunu görüyorsunuz. Bu sizi bir level daha yukarıya getiriyor. Ama ben yine de çok fazla öğrenememişim sanıyorum. Çünkü o 1 aylık gezide gerçekten bir 7-8 kilo verdim. İndim. 20 günde o kiloyu geri aldım. Çünkü teknede Aynı çok hızına çalıştık. geri döndü. Ya, Çok çalıştık. ama hep derler yani tekne hem dinç tutar Hakikaten hem de öyle. bizim Doğan abi derdi. Sürekli üstünde kalırsan Evet. çivi gibi olursun derdi. Evet. Gerçekten öyle. Hiç durmuyorsunuz. İlla bir halatı çekmek zorundasınız. Bir yerde sürekli hareket etmek zorundasınız. Hani şey gelebilir Kesinlikle, değil mi böyle? kesinlikle. Küçük bir alandasınız Evet, ama evet. sanki çok fazla hareket etmeyeceğim Ya küçük botla alanda gibi. kıyıya çıkıp alışveriş yapıyorduk, su dolduruyorduk. Çoğunlukla motoru takmıyordum. Kürekle. Spor salonu gibi. Spor. Çalışmak her zor. şey oluyor. var. Evet evet kürekle Yani- gidip geliyor. Üşeniyordum Taşıması. motoru Tabii takmaya. 4+1 250 metrekare bir evde Evet. çok daha hareketsiz kalırsın. Çünkü Evet, her şey evet. elinin altında. Evet. Tabii. Peki muhabbet çok güzel devam ediyor. Asıl merak ettiğimiz mevzulardan bir tanesi teknenin üzerindeyiz şu anda. Evet. Ve bir Nomad 30. Evet Barbarossa. Barbarossa yapımı Yapımı, 2006 Nomad model. 30 model bir teknenin üzerindeyiz. Şimdi ben hemen size döneceğim. Evet. Çünkü dediniz ki bir koya gittik. Ya biraz daha fazla kalsak dediniz. Peki oradan mı bu yelkenli sevdası doğdu? Nasıl yelkenliğe geçiş yapalım? Yani direkli bir tekneye nasıl geçiş yapıldı? Gerçi Şimdi- bir moto sailing değil. Evet motor sailing. Motor sailing Motor bir sailing. tekne üzerindeyiz. Şimdi şöyle başlayayım. Gidiyorduk. Paşa Limanı olsun, Ayayorgi olsun, Çeşme'de. Çeşme'de kalıyoruz. Fakat Çeşme Ege Denizi değil, hırçın bir deniz. Özellikle sabah saatlerinde çok düzgün, saat öğlen 12'ye kadar, 12'den 8'e kadar aman yarabbim deliriyor. Öğleden sonra. Dalgalar 1,5-2 metre, 2,5 metre. Çok güzel. Saat akşamüstü 6-7 olduğunda dönmeniz gerekiyor. Çünkü altındaki tekneniz küçük. Kalamıyorsunuz. Bir
sürat motoru. Biz çok zorluklar yaşadık Ozi'yle. Hangi yönden? Çünkü çocuklarımız yanımızdaydı, arkadaşlarımız yanımızdaydı. Dalgaların altında kalabilirdik. Bunlar bizi tedirgin etti. Ama biz denize aşık olduk. Bize denizi elimizi uzattığımızda değebildiğimiz o kadar hoşumuza gitti ki. Bir dedik ki Ozi'yle, haydi gel dedik. Biz yeni maceralara yelken açalım. Motor yat mı? Yelkenli mi? Cümlenin içinde Tabii. var. Yeni maceralara Yelken açalım. yelken açalım. Tamam, ben Özgür'ü Evet, arıyorum. Özgür'ü arıyor. Elimi arıyorum orada. Yapar mıyız? Yaparız. Ben de bu İlk- konuyu benim arkadaşım, sen de tanıyorsun, Tunç Ertürk. Çocukluk arkadaşım, aynı zamanda yelken eğitmeni. Onunla görüştüm, ona açtım. Bakalım dedi ve bize birkaç tekne gösterdi. Onlardan birisi de buydu. Bunu çok övdü bize. Çünkü donanımıyla, yapısıyla tam sizlik bir tekne dedi. Yani ne yelken, ne motor yat, alanları geniş, yaşam alanları, Güvenli. güvenli, Gücü tam yatmaz. seni mutlu edebilecek bir tekne dedi. Ben olsam senin yerinde bunu alırım dedi. Fiyat performans da bizim için önemliydi o dönem. Biz de tamam dedik. Ama şöyle bir şey var. Şimdi getiriyorlar, hadi gidiyoruz, saat 3'lerde gece 4'lerde çıkıyoruz. Muğla, Evet, Marmaris Muğla'ya. tarafında, Fethiye. Fethiye tarafında birçok teknelere baktık. Tamam, çok güzeller, yaşam alanları var. Ama Ozi'cim diyorum ya, ön tarafı kullanamıyoruz. Biz diyorum bir güneşlenmeyecek miyiz? Akşamüstü 7'de içkilerimizi koyup ön tarafta. İşin keyifli. Keyif kısmı. Çünkü gerçekten yapmak Baktığımız kolay değil. yelkenliler genelde 35 fit, 38 fit, 40 fite kadar olan yelkenlilerde bu önleri ince geliyor, arkaya doğru açılıyor. Arka havuzlukları güzel ama genel olarak teknenin kullanım alanı, işte eşimin de söylediği gibi bir güneşlenme alanı, bir oturma alanı hoşuna gitmedi. Evet. Hamamımız bile var. Hamamımıza kadar Şimdi koyuyoruz. bu tekneyi koyduk. Evet, Heh. tabii buna. Yani her türlü zorluklarıyla tabii ki seviyoruz ama keyfi paha biçilemez. Değil mi? Ama keyfi yaptırtan insanların kendisidir. Siz kendinizi tartın ya, yıldızların altında diyorsanız ön taraftayız. Güneş alacağım diyorsanız ortadayız. Akşam yemeklerini burada yiyoruz. Ama alım sürecinde Tunç bizi işte bu tekneyi yönlendirince, İstanbul'daydı bu tekne. Güzel bir Tunç kaptanım cemarenaydı. sizi yönlendirdi. Yönlendirdi. Evet. Bu tekniği Bu tekneyi al Ozan dedi. al dedi. Şimdi burada çok küçük bir es veriyorum. Zordur genelde. Bazı kaptanlar işte ben diyor yönlendirmeyi sevmiyorum. Çünkü ne olur ne olmaz. Karşı taraf ben söylerim sonuçta bir Tabii, para ödüyor. iyi olur. Ya bu tekneyi bize aldırdın gibi bir şey söylüyor İyi. ki ben Tunç kaptanı da sizle birlikte tanıyorum. Evet. Kendisi çok iyi bir eğitimcidir Kesinlikle. bu konuda. Denizi de çok iyi bilen bir Çok. hocamızdır. Onunla buradan selamlarımı Evet. iletiyorum. Çok güzel bir tekne aldırmış size. Evet. Tunç kaptanım o kadar eminmiş ki kendinden. Evet. Siz de ortaokul arkadaşısınız. Tabii Daha benim önce anlattığınızda. ortaokuldan arkadaşım. Aynı okulda değildik ama aynı mahalledeydik. Biz futbol maçları yaptığımız dönem o aileden de yelkenci olduğu için Karşıyaka Spor Kulübü'nde, Bostanlı'da oturuyorduk. Evet. Karşıyaka Spor Kulübü'nde yelken yapmaya gidiyordu. Biz de futbol oynuyorduk. Daha sonra biz onun yanına geldik. İşte ne kadar güzel ama güvenmiş ve Tabii, sizi de tabii. iyi tanıdığı için Tabii. bu tekneyi al Ozan demiş Evet. size. Değil Evet. mi? Doğru Evet. bir yönlendirme Evet, evet. yapmış. Sizin Sizi çok kendi güzel isteklerinizi. süzdü. Hı hı. Evet. Çok güzel İyi süzdü süzmüş. bizi, evet. O yüzden kendisine teşekkür ediyoruz. Evet. Bir kere ben teşekkür ediyorum. Evet ya. Yani her yer Deniz programını çektiğim için farklı Evet. bir tekneyi Evet. çekme şansı Evet. verdi. Evet, teşekkür ederim. Yani o hep o hayat enerjisi oradan oraya aslında atlar. Hı hı. O sizi aldırdı. Siz bindiniz, mutlu oldunuz. Ben geldim işte Evet. Türkiye'ye Hı hı. ve bizi yurt dışından izleyen herkese böyle bir teknenin olduğunu şu anda gösteriyoruz. Tabii. Ben tekneyi çok beğendim. Sağ ol. Gelmeden önce de çok merak ediyordum. Hı hı. Bu tip tekneler çünkü Türkiye'de kaç tane? 2 tane mi var dediniz? Türkiye'de bundan 2 tane var. Sanıyorum ya 5 ya 6 tane yapılmış. Hollanda'da ve Yunanistan'da olduğunu gördüm internetten. Türkiye'de üretiliyor. Yaptığım. Türkiye'de üretilmiş 2006 yılında Barbarossa yatçılık tarafından Barbarossa ama Barbarossa yatçılık. yatçılık daha sonra bu işi bırakmış sanırım. Ortaklarda bir Evet. anlaşmazlık olmuş benim duyduğum. Özel bir tekne. Bu Sadun Bora'nın da bahsettiği kuzey teknesi, Nordic diye geçiyor. Evet. Sadun Bora kendi teknesini yaparken kuzey denizlerinde başı kıçı bir olan double ender dedikleri yapıda bir tekne yapmış güvenli yolculuk yapabilmek için.
Bu tekne de aynı o özellikleri sağlıyor. Başı kıçı bir tekne, Nordik bir Evet. tekne. Ve aynı zamanda işte başı kıçı bir dediğiniz işte kıçı görüyoruz. Evet. Evet. Bir sanki baş gibi Evet. burada daralıyor. Daralıyor. Değil mi? Evet. Şurada bir üçgenimiz oluşuyor. Hı hı. Geçen bir kaptanla sohbet ediyoruz. Ya dedi yeni tekneler bana dedi. Ortadan kesilmiş gibi geliyor dedi. Ha, çok güzel bir Evet. tabirdi. Evet. Ortadan kesilmiş sanki arka tarafı yok gibi geliyor dedi. Tabii bunu sevenler var, Tabii sevmeyenler tabii. var. Tabii. Onların da yaşam ihtiyacına alanı çok çok geniş bir geniş havuzluğa havuzlukları. sahipler. Kesinlikle. Yani hem denizci Evet. hem de konfora önem Kesinlikle. vermeye çalışıyorlar Evet. şimdi. Her teknenin artısı ve eksisi var. Tabii. Hepsi kendine baktığınız zaman özütünde ama bu teknede ruhu var teknenin. Evet. Çok Kesinlikle. enteresan, evet, bir ruhu var ve size bunu veriyor, yaşatıyor. Bu tekneyle ilgili sizden hem sizin bir hanım gözüyle buraya baktığınızda neler artı neler eksi onu alacağım. Sizden de teknik detayını alacağım. Tamam. Şimdi bu tekneyi gösteriyoruz tabii. Hı. Bu teknenin draftı nedir, boyu kaçtır, Evet, evet. değil mi? Kemer hattında işte tam orta Hı hı. noktada genişliği nedir? Evet. Burada sabit bir sprey huzunuz var. Evet, o Değil bir mi? avantaj. Yani burada bir avantajınız var, Var. bir Cenova'nız, bir ana yelkeniniz var, Hı hı. tek direklisiniz. Evet. Yani bu tip teknik mevzulara da biraz değinirsek Hı hı. en azından bu tekneyi değerlendirmiş oluruz. Günün birinde bizim dostlar işte internet sitesinde gezerken, tekne bakarken bir Nomad 30 Görürse, görürlerse bu ne program yapsın? akıllarına gelsin, bir Kesinlikle. seyretsinler diye de oradan Evet. bir mesaj verelim. Hı hı. Biraz teknik detaya girebilir Tekne miyiz? 9.30 boyunda, 3.20 eninde. Arkasında bir yüzme platformu var. Onunla birlikte 9.70 olarak geçiyor. Evet. 9.70'e 3.20. Baş pervanesi var. Bu tip yapılarda, başı kıçı bir teknelerde, tornistanda dümen dinlememe sorunu var. Bu bütün teknelerde var. Bunda da var. Bunda da dümeni dinlemiyor ama yine Tunç hocam bana ne kadar uzaktan gelirsen o kadar iyi İyi. demişti. Ben de onu uyguluyorum. Kısa mesafelerde de değil de daha uzaktan yanaşma yapıyorum. O zaman da gerçekten çok fazla baş pervane kullanmadığım zamanlar bile oluyor. Donanımında yelken direkt arması Selden marka. Hı hı. Furling marka Cenova'sı var. Otomatik tromolu aynı zamanda. O da çok keyifli oluyor. Evet. Motorumuzda Volvo Penta 55 beygir D2. O da güçlü bir motor, güzel bir motor. Sanıyorum 45 Yaklaşık fit 10 45 metre fit bir tekne. tekneniz var. 55 Evet. beygir motorunuz var. Evet. Yani seyir hızımız 1700-1800 devirde 6,5-7 arası. Keyifli, güzel. O da hem motor yata hem de Evet, yelkene biraz gülümseyen bir tekne olduğu için kesinlikle öyle. ikisinin performansını birleştirip 55 beygirlik bir Evet. motor koymuşlar. Evet. Peki 55 beygir bir motor koymuşlar ama buradaki bizim maksimum speed biz merak ediyoruz tabii. Hı hı. Denizde size Denizde. nasıl bir performans sağlıyor? Çünkü şuraya da değinmek istiyorum. Bu tekne Omurga full salma. keel. Yani omurga salma bir tekne. Evet. O yüzden de zaten seyir hızı ortalama 7 mil dediğim gibi, daha da fazla 2500 devirlerde de 8'leri görüyor. Daha da çok çıkmıyor. Hızlandıkça cebinizde Tabii. cebinizdeki maksimum speed Yani artmaya başlıyor galiba. 4-4,5 litre bir yakıt şeyi var ama ben onu 3,5'larda tutuyorum. 1600 devir, 1700 devirlerde giderek. Hem motoru yormuyorsunuz Evet, böylece. kesinlikle öyle. Yelkeni de açıkçası çok fazla kullanamıyorum. Neden kullanamıyorum? Çünkü sürekli bir yerden bir yere gitmek zorunda kaldık. Yani biz geliyoruz tekneye, bir yere gidiyoruz ve yetişmemiz lazım. Bir yere gitmemiz lazım. Yani bir türlü gelelim şunda bir yelken açalım. Yelkenle seyir Aslında yapalım. bundan geliyor olabilir mi? Şimdi sürat teknesi kullanmışlar. Şimdi sürat teknesinden yelkenliğe geçmiş. Aslında oradan gelen bir alışkanlık da olabilir bu. O da var. Birazcık da çok da bilmiyoruz. Yani ana yelkeni biz birkaç defa hocamız gösterdi. Birkaç defa da kendimiz açtık. Ama işte çok güzel bağlıyoruz, onu şey yapıyoruz, kapatıyoruz. Bir daha çıkarken şimdi aç boz sistemi falan. Çok iyi. Şimdi onu Ben anladım. katlaması. Ya şimdi kim açacak onu? Biraz da ondan oldu. Bir de dediğim gibi hep bir yerlere yetişmek zorunda kaldık. O yüzden rüzgarın geldiği yönde hep kafadan olur ya. Bütün yelkenciler ondan şikayet eder. Bizim de gerçekten açalım dediğimizde hep kafadan geliyordu. Ya boş ver, zaten üşeniyoruz. Öyle oldu ama Cenova'yı çok fazla açtım. Cenova ile kullandım. Ana yelkeni de daha az
kullandık yani. Evet, aslında zaten genel olarak böyle yeni başlayanlar için hep bir ilk Cenova. Evet Değil evet. mi? Cenova Yani daha Cenova'yı böyle bir de bizim Cenova daha zahmetsiz. furling, Tabii. otomatik tramola. Tabii. Hani hepsi bize Bütün artılar kolaylık orada var yani. sağlıyor. Şimdi tercih sebebi o hocam. Ya hemen bir Cenova'ya şimdi Evet, gidiyoruz değil mi? Çok Kesinlikle güzel ya. öyle. Şimdi bu kadar güzel sohbet ediyoruz. Kesinlikle güzel anılar da vardır. Değil mi? Yani Tabii, yelkenle var. ilgili mi vardır artık bilmiyorum. Motorla ilgili midir? Şu güzel anılar varsa ben de dinleyeyim. Dostlar da dinlesin. Var. Tabii biz yani sonuçta 3,5 yıldır denizlerdeyiz. Ondan önce bir 7-8 yıl dağlarda, kamplarda gezdik. Karavanımız vardı, offroad aracımız vardı. Yani 3,5 yıl denizde olduğumuz için serde acemilik de var. Onu da O olmadan olmaz. Yani deniz yaşayarak, öyle öğretiyor. tabii, yaşayarak hem öğreniyoruz hem atlatıyoruz ama bir es vereyim ben de. Bu YouTube'daki videolar gerçekten çok faydalı. Ben kışın özellikle deli gibi Fatih Aksu, Korkunu Yen Hayalini Yaşa, bizim The Kayık, Yiğit Kaptan, daha bilimum kişileri izleyip, Hepsine selam olsun hepsine de buradan. selam olsun buradan. Hepsini izleyip gerçekten, hatta eşime şey diyorum bazen, bugün Kanarya Adaları'ndan yola çıktım. Karayiplere doğru gidiyorum. Hayrola diyor. Ve Fatih Aksu ile birlikteyim falan. Fatih abiyle biz Nasıl uğradık? kesinlikle katılıyorum. Biz mesela evde kahvaltı yaparken aynı şeyi biz de Evet. yaşıyoruz. Açıyoruz. Onunla birlikte seyahat ediyoruz. Evet. Çok güzel Çok imkanlar. çok tecrübe, yani çok şey kazandım oradan. Çok kazanıyorsunuz. yaşamadan. Bir de eskiden biz mesela televizyon programlarına geçerken Tabii tabii. bir yelken programı, deniz programı çıksa da Da bir izlesek. tabii. Şimdi ben Evet. de onun acısını yıllardır çektiğim için kendim Evet, şu dedim anda- ki yıllar sonra imkanım olursa, o zaman tabii YouTube falan yok. İmkanım olursa böyle bir programı ben çekeceğim Evet. derdimi. Çünkü neden? Ben izleme hasretiyle büyüdüm. Evet. Keşke olsa çünkü televizyon döneminden geliyorsunuz. Tabii çok da azdı. Yani Tabii. 70'lerde 80'lerde Kesinlikle benim çok azdı. lise sonunda mıydım, üniversite başında mıydım? İlk 90'lardan bilgisayarım sonra oldu ya. evet. Tabii. Yani öyle düşünürsek Yoktu da ama yani. Yoktu da. sizin de ortaokulda ilk bilgisayarınız olmuş. Benim de öyle ortaokulda. Atari marka. Commodore. Commodore 64. Commodore. Vay. Buralardan bahsetmiyoruz. Evet. Jenerasyonun belli olduğu konulardan çıkıp kesinlikle öyle. YouTube bu konuda çok destek oluyor. Yaşasın böyle programlar yaşasın. Kesinlikle. Kaliteli içerikler her zaman Kesinlikle. olsun. Anılara geçince Evet. birkaç anı var mı böyle? Var. Bu sene Selimiye'de demir attık ama Selimiye biraz derindi. Yani orada yelkenli teknelerin yanaştığı yerler ortalama 20, 25, 30 metreleri demir. Kıyıdasınız ama 25-30 metreye Demir atmak atıyoruz. zorundasınız. Orada bir Evet. yüzme alanları vardı tabii kıyıdaki insanlar için. Hemen onun dış alanında demir atıyoruz. Derin, ben demirim 50 metre kadar benim. Onu da böyle hesaplı kullanayım diye şeyim de omurga salma 1.35 draftım var. Her yere girmeye çalışıyorum ama yok. Neyse şimdi bir 22-23 metrelere demir attık orada. 50 metre zincir var. Evet. 22 Kalama 2. Evet. Aynen öyle. Demir attık. Dedik ki Selimiye'yi de gezmek istiyoruz, dolaşmak istiyoruz. Rüzgarda hakikaten dönüp duruyoruz. Yani bir yerlerden esiyor falan. Sürekli yön değiştiriyor. Biz akşamüstü teknemizde takıldık, ettik. Bir 2-3 saat vakit geçirdik. Dedik artık inelim. Taramıyoruz, bir sorun yok. Evet. İndik, Selimiye'yi dolaştık gece. Meşhur dondurmamızı yedik. Alışverişimizi yaptık, teknemizin falan. 3-4 saat sonra döndük. Gece yattık. Her şey çok güzel. Sabahta kalktık, yerimizdeyiz. Hafif yönümüz değişmiş ama hala kerterizimiz duruyor. Sonrasını eşim anlatsın. Her şey buraya kadar normal. Her şey buraya kadar. kadar Biz Dondurmalar kahvaltı... yendi. Keyifler yapıldı. O bir gece önce. Tabii bir Evet. gece He. önce yendi, keyifler yapıldı. Yıkıldı. Uyundu, Kalkıldı, sabah kahvaltı yapıyoruz. Da 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 dam. Da 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 da. Yapıyoruz, hazırladık geldik. Aa, bir ters var. Baş gördüğüm teknelerin kıçını görmeye başladım. Selimiye'de değiliz. Ay, yavaş yavaş çok enteresan. Ah diyorum Özcüğüm bir tekne yönden geçiyoruz ama bu tekne dedim bizim sancağımızdaydı. Aa, başımıza geldi ve gidiyor. Yavaş yavaş Çok hepsi yaklaşıyoruz dedi. havuzluklarını görmeye başladık. Dedim ki Özcüğüm galiba biz tarıyoruz.
Hayır hayatım dedi. Canım dedi, dün dedi. geceden beri dedim rüzgar esiyor. Haberi dönüyoruz dedim. Yemin Rüzgara ederim göre hepsi. yönümüz değişiyor. Güzel. Ben biliyorum başımızdaydı tekne ve biz o tekneye geçtik. Geriye gidiyoruz. Biz açılıyoruz yavaş yavaş. O zaman bir terslik var. Bir baktık teknelerle yan yanayız. Arka teknelerle. Daha başka bir teknedeki kişi fark etmiş. Biz yandan kahvaltıyız. Ben hala döndüğümüzü zannediyorum. Eşim de uyuz sanki Hala. yak. He. Reçelleri Evet sürdü. ben Ya diyor kız Allah aşkına Yok, 24 kilo- saat geçmiş. Hiç dedim diyor, 24 tekne saat kararmadı. taramadık, şimdi mi tarayacağız? Sonra başka bir tekneden hakikaten bir arkadaş çıktı. Kakıçla bizi ittiriyor. Dedi galiba siz dedi, tarıyorsunuz galiba dedi. Dedim tarıyoruz. Derken Nurhan hemen demire geçti Miçom. Ben dümene çalıştırdık tekneyi. O güzel bir anıydı. Miço sağlam ama. Miço sağlam çok. Daha ne anılarımız bizi nelerden kurtardı. Miço sağlam ama Miço bu hale gelene kadar. Bencik koyunda da Bencik'te de çok derindi. Orada da demir yeri ararken 7 kere attık demir. 7'sini Yok, tutturamıyoruz. yedi değil, 3 kere Sürüyoruz, falan. balçık altı. Bayağı bir uğraştık. Orada uğraşırken Bencik koyunda arkada botumuz vardı. Botumuzun o halatını şeye sıkışmış, bizim yüzme platformu var arkada. O platform kesmiş. Hatta ben pervaneye dolandı zannettim. Kesmiş. diye bir Çat ses. diye bir ses geldi. Baktım gidiyor bot. Akıntı da var. Güle güle sana. Ben öyle yapmadım. Hemen Nurhan. Miço. Ben çünkü dümendeyim. Nurhan da kullanabiliyor tekniği. Onun da ehliyetleri var, her şey var ama ben daha iyiyim diyeyim. Bir de bayağı teknenin arasındayız. Nurhan dedim bot gidiyor. Ne yapayım dedi. Atla dedim. Atla tut dedi yakala. Yani, Atladım gittim tuttum. Yine bir başka sefer Kindos'u dönüyoruz. Deli bir rüzgar. Önde güneşlenme minderlerim benim için çok önemli. Onlara gözüm gibi bakıyorum. İyi bağlamamışız cırtlarından. aslında iyi bağladık ama çok sert havaydı. Kinidos'u dönerken meşhur. Bakıyorlar. O meşhurlukta bizi yakaladı. Yakaladım. Bayağı sert bir havada geçtik orayı. Orada kalktılar böyle. Gidiyorlar. Zeybek yandan. oynuyorlar. Zeybek oyunu. Hatta bir tane küçük minderimiz vardı. O da uçtu. Onun uçtuğunu da gördük böyle. Miçom dedi. Koş git yakala onları da. Ama dedim bu Miçom koş. Bot gidiyor yakala. Minderler gidiyor yakala. Minderler de havaya kalktı ve gerçekten hava çok dalgalı ve orada bir işlem yapamaz yani Evet. ayakta bir şey. Bana dedi ki ne yapayım? Yat dedim, üzerine yat. Yok. Gerçekten o havada. Neyiz? Yan arkadaşlarımız var. Diyormuş ki arkadaşlarımız. Yalnız sizi hayal ediyorum şu an. Ne yapayım? Yat üzerine. Yat üzerine. Yelkene tutunuyorum. Minderlerin üzerine yattı Nurhan. Direkt de geriye geliyorum. Çok bir iyi daha ya. Oraya gidiyorum. da- Buradan kadınlarımız, Çok önemli. güzel Ne kadınlarımız korkar. korkmayın. Bunun bir çözümü var. Dümene geçin efendim. Adam yatsın. Dümene geçin. Ozan yat. Evet, falan. O da bir şey öyle demeyin. Yani keyfi doyumsuz ama tabii ki çilesi de var. Bir gün bir baktık tabii ki sürekli seyir halindesiniz. Deniz üstündeki her şey yıpranıyor. Nurhancığım dedi dümenimizin bilmem neresi vidası gevşemiş dedi. Ha, Adam hidrolik. da eli yana elleri kolları girmiyor. Ne yapacağız? Ben de bir güzel giyindim, süslendim. Abi. Kıyıya gidiyoruz, gideceğiz. Hani denizin üstünde olmayı çok seviyorum ama karayı da bir o kadar seviyorum. 24 saatimi geçiremem beraber. Hepsi Pay bir pay. arada. Hepsi bir arada olmalı. Dedim hayatım olmaz. Şimdi ben dedim yağlanamam olur motor işi sana ait. Bak Miço'yu her şeyi yapıyorum. Zincir de çok iyi. Doğru. Hakikaten. Hayır dedi olmaz Nurhan. Başıma Karanlık başka bir şey olacak gelebilir dedim. dedi. Karanlık olacak. Daha sonra yapamayız. Gel şunu dedim. Teknikle Oradan bir ilgili. vida çıkmış. Hidrolik dümenin hidroliğini tutan bir vida. Onu ben yapamadım. Ulaşamadım oraya. Nurhan hemen girdi içeri. Üstümü Oradan değiştirdim. anahtarı da verdim eline. Önlüklerim, eldivenlerim. Adam bir çıkıyor her Canım yer 13-14'ler bakın. Evet aynen öyle oldu. Bu tutmuyor dedi. Al dedim küçüğünü vereyim. Ben de o şeyleri ama diyorum ya sen de yani bu iş ama diyor hayatım ne yapalım ay dedim. Ama şu bir doğru. gerçek. Hani kadınlar denizi sevmiyor. Genelde erkekler yalnız deniyor ya denizde. Ben o yönden çok şanslıyım. Ben aslında yaptığım kampı, bisiklet, bütün hepsinden eşim yanımdaydı. Teknede de özellikle beni teşvik o etti. Alalım, yapalım diye. Evet. Yani Gel dedim o zaman dört duvar arasında o yönden kalmayalım. şanslıyım. Dört Hep duvarlarımız beraberiz. da çok güzel. Biz zaten doğma büyüme İzmirliyiz. Biz denizin içinde doğduk hepimiz.
Ama dedim ya dört duvarı aşalım. Yani kara mı deniz mi derseniz şöyle bir yorum yapayım. Karada o kadar çok toz var ki. Kışları yapıyoruz. Yazları çok tabii ki sıcak oluyor. Denizi daha çok sevdim. Burada iki iş yapıyoruz. Hadi denizdeyiz. O kadar güzel bir şey ki. Modunuz değişiyor. Yani bir Gecesi karavan ayrı, gündüzü yaşamındansa ayrı. tekneyi biz daha çok sevdik. Evet. Herkese öneriyorum. Bir bayan olarak zorluk çektik mi? Hayır. İşiniz yok ya. Evde sürekli bir rutin. Mutlaka tozu, o su, bu su. Küçük bir alan diye bakmayın. Tabii ki bizim de bir mıntıka temizliğimiz var. Mıntıka temizliğimiz 15 dakika. O kadar güzel ki denizden suyu çekiyorsunuz, atıyorsunuz. Silmesel çok rahat bir yaşam. Nefes aldığınız, ruhunuzu okşayan. Tabii ki zorlukları da olacak. Hayatın her yerinde var zorluk zaten. Değil mi? Evet. Güzellikleri Sert havaya göreceğiz. yakalandık diye anlatıyorsunuz mesela programdan önce değil mi? Evet. Ah, Ya ah, o da artık ben hep şey diyorum ya, o da cilvesi. Kesinlikle O kadar öyle. yapacak. Tabii. Tabii. Evdeki hesap çarşıya uymuyor. Biz baktık, bütün hava durumlarına baktık. Hava yoktu. 11-12 knotlardaydı ama Bunu müthiş diyorum, dalga kaptan, vardı. hani? Yani o dalgayı aşamadık bir türlü. O kadar çok dalga. Yani aşamadık derken aştık ama tahmin edemedim. Yani dalganın Evet. o kadar çok olacağını. Bir de bu Yunan adaları arasında çalışan Helenik gemileri, feribotları Feribotlar. müthiş dalga yapıyorlar. Hava zaten dalgalı. Bir de onların dalgası gibi. Biz bayağı dalgaların üzerine uça Datça'ya kadar ulaştık. Çok Ya, güzeldi. ben teknenin şimdi geçmişte de küçük deniz yataklarımız vardı. Dalgalı denize girmeye bayılırım. Düz denizi sevmezdim. Küçükken de öyleydim. Urla'dayız. Hep dalgaların üzerine sörf yapardım. Deniz yataklarımız vardı. Sarılırdık, o köpüklerin arasında bizi taşlara atardı. Bayılırdık. Ben bir bakıyorum, tabii ki dalgalar 2-3 metreleri bulmaya başlayınca teknemiz sörf yapmaya başladı. Abi Arkadan başladı. geldiği zaman. Evet. Geldiğinde dedim Azıcığım ya korkacak bir şey yok. Tabii baştan bir korku oluyor. Alıştıkça bakıyorsun bir şey olmuyor. Ondan sonra da zevk alıyorsun. İşin Hakikaten keyfi Nurhan'ın başlıyor. kahkaha attığı dönemleri de biliyorum. Yani Tabii diyorsunuz. o sert havada ay falan eğleniyor hani radara binmiş gibi. Nurhan diyor düşeceksin. Allah sana bir şey diyorum ya dur. Yunuslar. Bak şimdi aklıma geldi. Muhteşem bir deniz arkadaşı. Aile beraber geziyor Yunuslardan. Evet. Gittiğinizde anne baba Çok sık çocukları beraber rastladık. görüyorsunuz. Çok güzeldi. Bol bol böyle. Çok keyifli. Varlıkları daim olsun. Evet çok. Kesinlikle. Evet, İnşallah. Kesinlikle. Hem mutluluk veriyorlar hem Evet. güven veriyorlar. Çok Evet, güzel bir çok, şey değil mi? Çok. Evet. Yunus gördük mü Dans biz deliriyoruz ettiler ya. yani. Dans Abi. ediyorlar teknemizin önünde bizimle beraber. Deniz canlılarının her birinin tabii çoğalmasını diliyoruz. Tabii ki. Evet. O popülasyonun artmasını istiyoruz ama mesela ben de bir örnek vereyim. Ben işte sabah mesela balığa çıkıyorum. Sabah 5, 6 tek başıma. Evet. Gidiyorum. Denizde bazen özellikle bu mevsimlerde sezon bittikten sonra denizde kimse yok. Arada bir işte 2-3 balıkçı görürsünüz denizde. Onun dışında hiç kimse yok denizde. Tek arkadaşlarım benim martılar mesela. Gene biri oradan bağırır, biri buradan bağırır falan. Onların açıkta yanınızda olması bile çok güzel Çok, bir şey. Büyük çok. arkadaşlık ediyorlar. Birkaç defa da deniz kaplumbağası gördük. Hatta yavaşladım bayağı. Deniz üstünde bir şey de zannettim ben onu. Yavaşladım, daha sonra bize doğru da yüzdü. O da çok O zaman güzeldi. görünce dibe daldılar. Çok yakınımıza geldiklerinde Evet. dibe daldılar. Güzeldi yani. Güzeldi. Deniz canlıları da dediğin gibi güven veriyor. Çok iyi ya. Sizin böyle çok teşekkür ediyorum bu arada. Çok güzel bir sohbet oldu. Biz teşekkür Teşekkür ederiz. ederiz. Özellikle her yerdeniz dostlarının zaten programı izliyorsunuz biliyorsunuz. Evet. Bir izleyen gözüyle baktığınızda her yerdeniz dostlarına vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Aslında o mesajları hep verdik cümle içinde. Denizde olmak çok güzel. Bunu da deneyimlemek lazım. Aslında hayattan zevk almak lazım ilk önce. Hep denizde kalın. Ne diyeyim? Sen hep öyle söylüyorsun. Evet. Denizde En kalın güzeli- dostlar. En güzeli şu çok güzel. Şimdi biz gerçekten büyük maceralara ve bizim gibi bir sürü deniz sever maceralarda siz olmasanız biz başkaları nasıl bizlere örnek alacak? Tabii. Nasıl yola çıkacak? Sonuçta biz de dediğimiz gibi Fatih Aksu ve daha birçok denizcimizden o kadar çok cesaret alıyoruz, Feyz örnek alıyoruz. alıyoruz, feyiz alıyoruz, öğreniyoruz. Öğrenmenin sonu yoktur. Siz ne güzel bir aracılık yapıyorsunuz. Bizi izleyenler belki de gerçekten tırsıyorlar. Tabii ki
Ne oluyor? Cesaret Denizden buluyorlar. korkanlar var. Evet ya, Ozan'la Nurhan yapmışlar bak. Başlamışlar küçükmüş 5,5 metrelik bir sürat teknesinden sonra buraya. Bunları Çok güzel bir yere götürüyorsunuz. değindiniz. Tabii. Kulaklara götürüyorsunuz. Beyinlere su kaçırıyorsunuz. Ne kadar güzel yapıyorsunuz. Sağ olun. Hep var olun. Sağ Böyle olun, siz de güzel var olun. şeyler yapalım. Ya siz olmasanız bizde de içerik olmaz. Kendi kendimize döner dururuz. Ama çok teşekkür ederim. Evet, biz teşekkür Çok ederiz. tatlısınız. Sağ olun, Teşekkür eksik ederiz. olmayın. Ben bu güzel tekne üzerinde çok mutlu anlar biriktirmenizi istiyorum. Bizim programın her yer deniz olsun diyoruz ama hep mutlu kal kardeşimi de ekliyoruz. Evet. Yani mutlu olmak ayrı bir şey ama mutlu kalabilmek de büyük meziyet. Özellikle günümüz Türkiye'sinde. Evet. O yüzden bu tekne üzerinde çok mutlu olun ve mutlu kalın. Güzel dileklerinize çok teşekkür ederim. Çok güzel bir tekne. Gerçekten ruhu olan bir tekne. Sağ olun. Ben programın içerisinde de şey istiyorum abi. Tekneyi biraz detaylı Tabii, da tabii. tanıyalım, içini görelim. Hı hı. Seninle 3-5 onları da aktaralım Tamam. istiyorum. Tekneyi merak edenler varsa sakın kapatmayın. Teknenin Tamam. içerisine de bir Bakalım. en son bakalım Tamam. ve ondan sonra el sallayalım Tamam. istiyorum. Çok güzel mesajlar verdiniz. Çok güzel hikayeniz, çok güzel anılarınız varmış. Şu anda Çandarlı'dayız. Çandarlı'dayız. İzmir'deyiz. Benim için de güzel oldu. İlk defa geldim buraya demir attım. Aa, evet, Benim için de Çandarlı. ilk defa bindiğim bir teknedeyim. İlk defa geldim demir attım. Bizim programın güzelliği de benim de şansım bu. Evet ya, siz de keşfediyorsunuz Hep sürekli. keşfediyorum. Ne kadar Çok güzel. güzel. Tabii bir arkadaşım demişti bana. Ona da selam olsun buradan. İlk bölümü çektik Mutlu Kaptan. Arkadaş dedi biz de yıllarca çalıştık bir tekne aldık. Sen de her hafta bir teknedesin. Aa, çok güzel. Benim doğru yolum Ay, oldu. evet. Falan o hesap. O yüzden ben size çok teşekkür Biz ederim. teşekkür ederiz. Teknenizin bize açtınız. Bütün dostlarımızla birlikte hep beraber konuk olduk teknenize. Ben bizi izleyen herkese de teşekkür ediyorum. Size de teşekkür ediyorum. Herkese selamlar olsun. Selamlar olsun. Evet. Dostlar biz teknenin biraz içine gireceğiz. Detaylı olarak bakacağız. Her yer deniz olsun. Mutlu kalın. Hemen teknenin iç detaylarına geçiyoruz. Görüşürüz. Dostlar söz verdiğimiz gibi Ozan abiyle Nomad 30'dayız. Şimdi Nomad 30 havuzluğu, kamerası, güvertesi komple bir gezeceğiz. Biraz tekneyi kurcalayacağız. Tabii bize kim anlatacak? Ozan abi anlatacak. Hazır mıyız abi? İlk bir kamerayla başlayalım mı? Evet, daima. Haydi hemen kamerayı devralıyorum ve teknenin içine doğru giriyoruz. Buyurun abi. Hadi bakalım. Sen istersen gir şöyle geniş açıyla. Tamam. Evet. Teknenin içindeyiz. Burası mutfak ama burayı Nurhan mı anlatsa acaba? Gel gel. Evet, asıl teknik detayları Evet. şu anda dinliyoruz. Şimdi arkadaşlar ya eşim hep almış eli. Yok 55 Volvo Penta. Penta. Yok 950 boy. Yok küçüm. Arkadaşlar çift gözlü evyem mutfakta. Wow. Lütfen. Dönüp baktığınızda çift gözlü ocağım. Büyük İşte bir fincan bu. olmak üzere. Tuvalete girdiğinizde otomatik tuvalet. Ne diyorsunuz? Evet. Bir bayan için daha ne olabilir? Büyük bir gördüğünüz gibi banko. Masa gibi gözükebilir. Ama tüm akşam yemekleri gördüğünüz gibi bankomuz. Uzanabilirsiniz. Köşelere Burası her ayrıca şey de türlü- oluyor. İndirdiğimiz zaman yatak oluyor. Bizim Yatak, aslında misafir odanız aynı zamanda. Evet. Aynen. Nurhan'la bu teknede bir tane eksimiz varsa kameramız bir tane tek kameramız Evet. var. O bir eksi. 2 kamera olabilirdi ama Ama başlık ne içi bir yapıyoruz? olduğu için O zaman ev oluyor, yatak oluyor, masa Burası- oluyor, çalışma masası oluyor. Her Vay şey be. oluyor. kızlarımız geldiğinde burayı yatak olarak kullanıyoruz. Büyük bir baş kabinimiz var. Bu da aşağı indiğinde yatak oluyor. Burada da kahvaltı falan yapıyoruz Nurhan'la ikimizken. Çocuklar olmadığı zaman. Buranın bir ismi var mı Nurhan Hanım? Özel. Buraya bir şey takmadım. Beni daha çok mutfak kısmı ilgilendiriyor. Kış köşesi. O kadar işlevsel her şeyimle beraber sıcak suyum 24 Buzdolabı saat. diyoruz. Ne diyorsunuz? Evet, boilerim, buzdolabım. Aman ya Rabbim. O bir Uğurden Dorun Derin dondurucu. İnanılmaz. Bir bayan için Hiç mutfağı böyle çok tekne önemli. gezmemiş. Yani ben de şaşırdım. İki göz ocak. Tatatam falan. Siz biliyor musunuz? Buzdolabını açınca ışığı bile var. Gece görebiliyorsunuz. Lütfen ya. Ya düşünmüş adamlar gerçekten. Bunlar önemli incelikler. Manzaranız da çok güzel. Evet. Mutfağınızın
manzarası, Deniz manzaralı. deniz Evet. manzaralı mutfağınız var. Evet. Her şeyi düşünmüşler. Burada kontrol panellerimiz var. Dolabımız, ışıklarımız, demir fenerimiz. Burası hem harita masası olarak kullanıyorsunuz Evet. hem yani de biz kahvaltılarınızı tabii burada harita olarak hiç yapıyorsunuz. kullanmadık çünkü Navionics sağ olsun. Burada Ben kahvaltı günlük yaptık. tutuyorum. sadece. Yürüyüş teknesinin bir günlüğü Seyir var. defteri. Seyir defterimiz var. Günlüğümde bugüne kadar yaptığım tüm yaşadıklarım. İçinde hem esprili, zor anlar, güzel anlar, keyifli anlar. Tüm hepsini topladığım, her günümü tek tek yazdığım, saat kaçta çıktığımız, döndüğümüz, her şeyimi yazdım. Bakıyoruz Serkan geldi Allah kahretmesin. Bu mesela benim için çok önemli. Hani eşim kullanmadım diyor ama o böyle teknolojik. Ben her şeyi bence yazıda olmalı. Hemen şuraya Fotoğraflar oturuyoruz. bile bastırılmalı. Telefonda kalmamalı. Galeri değil. Basılmalı. Buzdolabının üzerine konulmalı. Yaşanmalı. Yaşadığınız anlara bakarak görebilmelisiniz. Hatırlayabilmelisiniz. Ben çok fotoğraf çekiyorum ama fotoğrafları Nurhan izleyemiyorum diye şikayet ediyor. Kendisi onların içinden beğendiklerini bastırıp evde buzdolabına asıyor. Bu şekilde yaşıyorum diyor. Bilgisayarda kaldı mı benim işime yaramıyor diyor. Evet. O konuda hakikaten çok haklı. Güzel anlarımı yazıyorum. Unutmamam gerekenleri. Geriye döndüğümde o anki heyecanımı tekrar yaşıyorum. Ya arkadaşlar her gün değişik bir macera, her gün değişik bir heyecan mı olur? Güzellikleriyle, zorluklarıyla beraber. Abi en azından bir bayanın bile mutfağında her şey, ya işte ben büyük bir mutfaktan ne yaparım? Hayır. İhtiyacınız olan her şey var. Yeter ki eşiniz size öyle bir tekne alsın. Peki bu şurada bir oda var sanki. Evet. Orayı da aslında biz sizden Hadi dinleyelim. bakalım. Biz öyle anlatamayabiliriz. Ama İki senin ikilik kalkma- yatağımız. Bu arada yatağımız İki ikilik. disko. Tabii uzay yatak. Yastıklarımız da öyle. Ya bakmayın öyle denizciyiz. Nerede 9.30 yatıyorlar olduğuna ediyorlar. bakmayın. Buyurun. İkiye ikilik Espri yapmıştım. disko yatağı. Evet. Buyurun. Evet, burada bir kameranız var. Evet. Şimdi kameranın girişinde bir şey dikkatimi çekti. Hemen girişte ilk bölüm burası yüksek. Evet. Hatta şöyle beni gösterirseniz. Tabii ki. Teknenin bu arada tavan yüksekliği çok güzel. Evet. Burada küçük bir giyinme alanınız da var. Hı hı. Değil mi? Rahat rahat en azından burada kafanızı kapatıp giyinebiliyorsunuz. Buradaki tavan yüksekliği gayet güzel. Evet. Gördüğünüz İçinde gibi 2 tane şurada dolap- giyinirken oturabileceğiniz dolabınız, iç dolaplarınız. Teknemiz üçgen gibi gelir yatağımız fakat aslında dikdörtgen diyebiliriz. Başka birimiz. Yine dolabımız. Ben ayırdım Ozan'ın ve benim olmak üzere. Çok güzel, ferah Evet. bir kameranız var. Kapımızı kapatıyoruz. Ayrıca temin göstermiştik. Tuvalet ve lavabomuz, Banyomuz. banyomuz, otomatik tuvaletimiz. O çok güzel oluyor. İlk aldığımızda teknemizi Serkan Bey otomatik değil manuelde. Çünkü bizim öğretmenimiz, kaptanımız her şey önce manuel öğrenmemiz taraftarıydı. Geldik ya fış 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 manuel nereye kadar dedim. O yüzden bunun başka bir yolu olmalı. Ya pratik olmalıyız, yaşamalıyız ama heba olmamalıyız. Yalnız denizde manuel daha çok tercih edilir. Biraz bizim Kadın gözüyle. Kadın- Evet, Aslında- bunları değerlendiriyoruz. Ben sesimi çıkarmadım. evet. Denizde manuel daha çok tercih edilir. Erkekler Fakat sakın olmayın, sakın. Nurhan birkaç teknede elektrikli görünce onu daha kullanışlı buldu. Beni de baskıyla elektrikli tuvalete çevirttirdi. Bizim olayımız da bu. Ama Evet. manuel daha çok tercih edilir. Çift göz evye, çift ocak, otomatik. Bunlar olmazsa olmazlar. Tabii çift cam, Çift cam. pencere falan. Evet, yalıtımı yapılmış. Bu arada teknenizin içiyle ilgili söylemem gereken bir şey var. Biz dışarıda sıcakta bayağı bir yanarken Evet. teknenin içerisinde Serin. ciddi bir serinlik vardı. Evet. Ben yalıtımının çok başarılı olduğunu Evet, düşünüyorum. bunu alırken söylemişti sahibi. Yazın sıcaklarda bile içeride serin serin oturabilirsiniz demişti. Çok önemli. Hatta Kışın şu da anda geldiğimizde zeminde mesela zeminler gayet serin. Soğuk, serin, evet. Tabii ki altımız su Yerden ama zeminler soğutma. serin. Buradaki tamamen sıcaklığın işlemesi lazımdı birçok Evet. yere. Aynı burada da çok güzel yapmışlar kaplamalar.
gayet kaliteli ve Evet, güzel deri olmuş. kaplama. Aynı şekilde tavan da aynı şekilde. Tekne 2006 model. Çok kullanılmamış, çok yorulmamış bir tekne. İyi bakınca da iyi kalıyor. Böyle. Çok güzel, çok keyifli. Hem güzel bir salonunuz var. Evet. Güzel bir Yani 2 visko iki yatağınız kişi var için ama hiçbir teknede görmediğim çift ocak ve ışıklı buzdolabı Evet. beni benden etti. Evet. Hele ki elektrikli tuvalet Ya inanılmazdı. inanın bir ara ben bile çok etkilendim. Ya değil mi? İlk mesela tuvaleti ilk değiştirdiğinizde ne yaptınız abi? Şampanya açtık. Girdiniz, Şampanya açtık. şampuan. Bir daha bastınız. Aman Bir daha Allah'ım. bastık, Ne bir güzel, daha bir daha bastık. bastınız. Tabii dikkatli kullanın. Sonra ben dedim ki çok basmayın sanki voltaj düşüyor falan. İşte erkek. Çok güzel. Harika. Burada yangın tüpleriniz de Evet, hemen birkaç tane var. kameranın girişinde var. Çok güzel. Yavaştan havuzluğa doğru hareket ediyoruz o zaman. Evet, teknenin havuzluğuna geldik. Ozan Kaptan. Buyurun. Neydi? Başı kıçı bir tekne. Evet. Double ender. Evet. Başı kıçı bir tekne. Burada görüyoruz. Genelde daha kesik düz çizgilere sahip yeni teknelerin dışında Evet. bu teknede başı gibi daha Daha denizci, üçgen geliyor. daha az konforlu. Şimdi zemine gelirsem zeminde dik döşenmiş. Evet. Kıça doğru daralan bir oturma grubunuz var. Ama 3 kişi oturduk. Gayet de 6 keyifli. kişi bile oturabiliyoruz. Aynen öyle. 6 kişi bile oturabiliyorsunuz. Şurada bir göz görüyorum. Evet, burada tüpümüz var. Bunu göstereyim. Tüpümüz burada. Arkada denize giriş için güzel bir platformumuz var. Evet. Bayağı bir kullanıyoruz onu. Burada bir motorunuz var. Botunuzda mı Dingi kullanıyorsunuz? botunu, evet, Dingi ama botunuzda dingi botunuzda kullanıyorsunuz. kullanıyoruz. Tabii dümenin ortada olmaması burada geniş bir alan veriyor. 30 fit bir tekneye göre daha bir yaşam alanını büyütüyor. Dümen dolabının olmaması. Hemen buraya göz atarsak Bu otomatik pilotum. Baş pervanenin kontrolü. Buradan çalıştırıyorum. Akü kontrolü, hararet göstergesi. Burada telsizim. VHF telsiziniz var, Evet. çarpı holder'larınız var. Var. Burada olmazsa olmaz Olmaz navigasyonunuz Navionics var. açık. Burada olmasına rağmen ama Navionics güncelleme bakımından çok çok daha Evet, iyi. GPS'iniz var. Evet, balık bulucu. Yine burada derinlik, Derinlik göstergeniz, göstergesi. balık bulucunuz var. Burada senin Müziğimiz şarkılarını burada. dinliyorum. Sağ olun. Burada senin şarkılarını dinliyorum. Harika valla. Şimdi buraya gelirsek 2 tane vincimiz var. Benim Genova otomatik tramalı olduğu için evet. sanıyorum otomatik tramalı bir vinci kaldırıyor. 2 vinçle hem ana yelkeni hem Genova'yı çok rahat kontrol Kontrol edebiliyorum. edebiliyorsunuz. Yine burada korunaklı bir alanın var kaptan. Ha, evet. Yani şöyle biraz geriden gösterirsem ciddi bir alana sahipsin. Böylelikle hem serpinti almıyorsun Evet. hem de rüzgarı almıyorsun. Rüzgarı yemiyorsun. Yemiyorum. Dalgalı havalarda da bir hayli korunaklı oluyor. Bundan da memnunuz. Buradan hava alabiliyoruz. Çok güzel. Ve buradaki tavan yüksekliği de gayet Evet. güzel. Nereden baksanız 1.88. Evet. Evet. 1.90'a yakın bir Evet. tavan yüksekliğiniz var. Çok güzel. Yukarıda güneş panelleriniz var. Evet, 2 tane güneş panelim var. Buradan hemen güverte yürüyüş yoluna çıktık. Ve Nomad 30'da şöyle bir bakalım. Güneş panellerin burada. Ne kadar bir güç üretiyorsun kaptanım? Valla 2 çarpı 175 watt Evet. güneş panelim var. 225 amperde servis aküm var. 100 amper marş aküm var. Bir sıkıntı yaşamadık. Sürekli dolduruyor. Herhangi bir zorluk yaşamadım. Harika. Buzdolabım çalışıyor. Selden marka. Evet, direğimiz var. Yelkenimiz, Direğiniz var. ana yelken. Burada güzel bir platform görüyorum. Ya bu Çok esas- kullandığınız alanlardan bir tanesi galiba. Kesinlikle öyle. Birkaç tekne bakmıştık. Eşim hepsinde nerede güneşleneceğim, nerede oturacağım,
gibi şeyler söylüyordu. İnanın 40 fit teknede bile şey yapmadı. Yani memnun kalmadı o baş üstünden. Daha sonra bunu gezerken tam dedi aradığım tekne burada, güneşleneceğim, burada oturacağım. Hakikaten bunları sağladı. Bize bu tekne başından kıçına kadar her yeri kullandırıp Evet, diyor. az buz bir alan yok. Şimdi aslında havuzluk dedik ya hani Hı hı. kıçta daralıyor. Evet. Aynı baştaki gibi. Ama burada da şöyle bir imkan sağlıyor. Bu tekne en olarak oldukça geniş gidiyor. Evet. Başta ve kışta daralıyor sadece. Evet. Yine dediğimiz gibi başta da söyledik. Full keel denilen omurga salması var. Evet. Baştan Tam kışa doğru, kadar tam- uzanıyor. evet. Şimdi böyle bir eni tabii oldukça büyük bir yelkenle almanız lazım. Şöyle bir ene sahip olmak için. Ki burada büyük ihtimal çok keyifle yapıyorsunuz. Sandalye atıyorsunuz buraya. 4-5 arkadaş buralarda çok güzel geceler geçirdik. Güneş batarken akşamüstleri. 4 kişi buraya sığıyorsunuz. 4 kişi çok rahat bir şekilde. Zaten motor sailing olmasının da hani tercih sebeplerimizden Evet, sebeplerinden birisiydi. aynen öyle. Bu özelliklerle hemen kendini ayırıyor. Burada bir hedge'iniz var. Evet. Şurada bir şey görüyorum. Genelde kışta olan bir Evet. Duşumuz var burada da. bu hem kışta hem başta büyük ihtimal bu şey için olabilir mi kaptanım? Mesela tam işte kışa gittin diyorsun ki ben burada bir duş alayım. Sonra tam demire doğru geldin. Hay Allah duş almayı unuttum. Hiç önemli değil ya falan. Ya sanıyorum bunu Yoksa şey demir için, zinciri yıkama Evet, içinde kolaylık herhalde sağlar. demiri yıkamak için. Ben daha çok öyle kullandım. İkinci Demiri daha- yıkamak için kirli geldiği dönemlerde. Çok güzel. zamanlarda demiri Çok- yıkamak için Gerçekten kullandım. bence çok pratik. Çok da özel bir ayrıntı. Evet. Burada demir dolabınız var. Evet, orayı da açayım istersen. Irgatınız var. Ilgatımız Quick ılgat. 50 metre demirim var. Kumandanız orada. Kumanda. Ayrıca uzaktan kumandası Miço'nuzu da gördük. var. Gayet güzel şekilde. Evet, Miço her şeyim. Demir atmada mükemmel yardımcı oluyor. Furling'iniz var Cenova'nızda. Ki en çok kullandığınız değil mi bu ana Evet, onu yelkenden daha çok. çok kullanıyorum. O yüzden bunu çok seviyorsunuz. Çok seviyorum. Şimdi Otomatik tromala. bu evet en önemli şeylerden bir tanesi. Self-taking denilen bir otomatik trombolanız var burada. Bu işi bayağı bir solo sail'de kolaylaştırıyor Çok. değil mi? Çok. Bir filonuz var büyük ihtimal. Evet. Şimdi burada koruyucu kauçuklar yapmışsın böyle kaptanım. Çok güzel olmuş. Evet, ondan Orijinal kızlar- gibi olmuş ama. Kızlar rahatsız oldu birkaç yerinde, ayakları sürtüldü falan. Bunu uygulayınca kauçuk çok başarılı oldu. Çok güzel olmuş. Zaten böyle ara ara da işte Vardevelle tellerini küçük bir yoklamak gerekiyor değil mi? Evet, Bütün onu da sağ olsun. bütün çelik aksamı yoklamak gerekiyor. Ben mesela hep yaparım böyle ara ara. İşte küçük küçük bir yoklarım. Çünkü bu teller, çelik teller yavaş yavaş bazı yerlerden küçük Atıyor. küçük atabiliyor. Ve buradan biri tutunurken elini ciddi anlamda batabiliyor, kesebiliyor, yaralayabiliyor ya eliniz ya bacağınız. O yüzden hem küçük bir öneri olmuş olsun. Evet. Ara ara şöyle bunları yoklarsak güzel olur. Aslında benim için de güzel oldu. Ben hiç yoklamamıştım. Biz daha çok gerginliklerini kontrol ediyordum. Evet. Bunu da ihmal etmeyelim. 2-3 kere biraz. batınca evet bütün anlaşmalar Anlaşmalar. yani şey gibi Solas gibi kanla Ama yazılır sanki dedikleri. denizcilik birazcık tecrübeyle öğreniyor değil mi? Yani Evet. kağıtta ya da eğitimlerde kısa süreli ana temel hatlarıyla alıyorsun bir şeyleri, fakat yaşayarak öğreniyorsun. Tecrübeyle öğreniyor. Yaşayarak, ve denizciler hep söylüyor. Ya Hala da işte- öğreniyoruz diye. Kesinlikle. Herkes Evet. birbirinin tecrübesinden Evet, bir şey öğreniyor. evet. Ben mesela çekime geldiğimde bu tekneyle ilgili bir şey öğreniyorum. Sizden Evet. bir şey öğreniyorum. Hep böyle karşılıklı ustalarımızdan öğreniyoruz. Herkes birbirinden hiç usta Öğrenmek olmasa bile bitmiyor. hayatında ilk defa gelmiştir denizde başına. Diğerinin gelmemiştir. Hı O da hı. ondan bir şey öğreniyor. Evet. Öğrene öğrene devam ediyor. Bu şu güzel deniz Çandarlımız. öğretiyor. Harika. Ana yelkeniniz. Ki şimdi diğer teknelere bakıldığında tekne boyunuz sonuçta hem bir motor yat hem de bir yelkenli olunca direğiniz Evet. kısa. Kısa. Çok keyifli. Çok güzel bir tekne. İskele ve sancakta koç boynuzları var burada.
Kromlarınız güven veriyor ama. Evet. Çok da kullanıyoruz. Çok dayandım, tutundum. Sağlam. Evet. En önemli şeylerden bir tanesi. Kromlar gayet kuvvetli. Genel olarak Nomad'a baktığınızda durum böyle arkadaşlar. Kaptanım çok teşekkür ediyorum. Yine havuzluğa geldiğimizde geniş açıdan aynen böyle gözüküyor. Kaptanım çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim geldiğin için. Çok güzel bir yerde güzel bir yaptık gün çekimi. oldu. Benim için de güzel bir deneyim oldu. Hiç burada demir atmamıştım. Gerçekten keyifli oldu. Çandarlı Limanı'nın hemen girişindeyiz şu anda. Ve yine neredeyiz? Çandarlı kalemiz. Kalenin hemen buradayız. Kale restorasyondan sonra oldukça yeni duruyor. Çok güzel değil mi? Oldukça yeni ve güzel duruyor. Çandarlı güzel, keyifli bir yer zaten. Gelmeyenler varsa dostlar Çandarlı'yı da muhakkak ziyaret edin. Evet, Çandarlı gerçekten bizim baba tarafım, babamlar Çandarlılı. Ben de buralıyım. Yani Çandarlı şehir hayatından kaçamak yaptığımız gerçekten çok sevimli, çok güzel bir yer. Vallahi mutlu kalın o zaman Çandarlı'da. Sağlıkla, mutlulukla hem Çandarlı'da hem teknenizle güzel bir ömür sürmek nasip olsun. Teşekkürler. Bu güzel teknede size havuzluktan veda ediyoruz. Nurhan Hanım da burada. Kendisine de çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bizi aydınlattınız. Harikaydınız. Bundan sonra elektrikli tuvalete, çift gözlü ocağa, buzdolabının Çift gözlü lavabosu. çift gözlü lavaboya Can da öyle, çift Ama Ocağı. gözlü. önemli değil. Lütfen. ve en önemlisi de buzdolabının ışığına inanılmaz dikkat kesileceğimizi buradan söylemek istiyorum. Şeytan ayrıntılarda gizlidir, unutmayalım. Çok teşekkür ediyoruz. Biz Kendinize iyi teşekkür bakın. ederiz. Dostlar görüşmek üzere. Ozan Kaptan'la birlikte her yer deniz olsun. Kendinize iyi Hoşça kalın. bakın. Hoşça kalın.